katmanları şöyle size göstermek istiyorum. Harika define kasanalına benzer katmanlarımız var arkadaşlar burada. Tabi işaretler de var. İşaretler doğal olup olmadığını kontrollerini sağladım. Bazıları doğal, bazıları yapay arkadaşlar. İşaretlerimizin. Bakın bu kayalıkların altına doğru giden boşlukları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Sanki burada mağara girişleri varmış gibi. Daha sonradan da sanki erozyona uğramış da kapatılmış gibi, kapanmış gibi bir izlenim var. Çok dikkat çekici. Bakın burada da şöyle ileri doğru gidiyor. Hemen hemen ana kayaların hemen hemen hepsinin dibinde bu benzer manzaralar mevcut. Tabii biz de inceleyeceğiz bakalım. Buralarda ne var ne yok hep beraber göreceğiz. Şöyle yukarılara bir yerlere çıkalım. Bakalım neler var. Tıngır mıngır bir şeyler arayalım. Bu işin bazı zorlukları var arkadaşlar. Bölgeyi keşfetmek gibi. Keşif esnasında zorlanabiliyorsun. Bir de tek yapıyorsan hepten zorlanıyorsun. Ama keyifli yanı da malzeme bulunca o çıkma anı var ya, o insanı kendinden alıyor. Bakın böyle bir kayamız var. Kaya yontulmuş. Evet şöyle yontulmuş. Şöyle de görebilirsiniz. Üçgen şeklinde. Ve katmanları sanki üstüne sonradan dizayn edilmiş gibi duruyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Hemen şurada da ana bir kaya üzerinde kesilmiş bir kısım var. Orayı da size göstermek istiyorum. Kablo takıldı bu arada. Bakın. Yeraltı mağarası demekle yanılmıyorum. Çünkü hemen hemen her kayanın altında böyle boşluklar var arkadaşlar. Bakın. Derine indireceğim. Siz de görün. Görüyor musunuz? Bu böyle derine doğru gidiyor. Hemen hemen her kayanın altında var. Sanki alt tarafta yeraltı dünyası varmış gibi fiziki bir yapısı var buranın. Bilmiyorum. Acaba çok büyük bir lahit mezarla karşı karşıyayız da biz mi farkında değiliz? Şu an büyük bir lahit mezarın, bir kabile mezarının üzerinde geziyor olabiliriz. Enteresan değil mi? Evet. Burada çoğu katman sanki daha sonradan ilave edilmiş gibi. Bakın bu konakladığım yerde de şöyle büyük bir kaya kesilmiş, yontulmuş. Buradan bir parça çıkarılmış. Ya da bu parça, şu parça buradan düşmüş gibi arkadaşlar. Bakın. Şu parça şu kısımdan buraya düşmüş gibi bir yapısı var. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Şöyle üst tarafını da bir inceleyelim bakalım. Alt tarafı da eğer kesikse büyük ihtimalle oradan düşmüştür. Çünkü gerçekten burada hareketli bir zemin var. Çünkü altı tamamen boş. Evet büyük ihtimalle arkadaşlar bu şu kaya şu kısımdan kopmuş ve buraya yuvarlanmış. Benim tahminim burada hareketli bir zemin var. Hareketli zemin olmasının sebebi de burada alt kısımda büyük bir boşluk var arkadaşlar. Evet. Bakın burası komple, yani şuradan şu taraf şu kayaya aitmiş. Şöyle göstereyim. Orası buraya yapışmış, kırılmış ve kopmuş. Ama kopmasıyla birlikte ters dönüp de düşmüş. Nasıl oldu anlamadım. Yani nasıl olmuş. Çoğu kayanın üzerinde böyle kabartmakçıklarımız var arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar sonradan koyulmuş taşlar.
Bak burada da var. Evet. Aynen. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Burada boşluk olduğu aşikar. Ve şu yukarılara iyice bakalım. Burada boşlukların olduğu aşikar. Aşağıda artık yeraltı şehri mi var? Yeraltı mağarası mı var? Yoksa çok büyük bir lahit mezar mı var? Kabile mezarı mı var? Kontrollerimizi sağlayacağız. Bakacağız. Evet, burası gerçekten harika, harikulade bir yer. Aynen. Sanki burada bir şeyler olmuş. Şöyle bir bakalım. Bakın burada. Şurada bir haç şeklinde çarpı işareti var. Kayanın üstünde. Biz de vakit kaybetmeyelim. Bunu ne yapalım? Buranın alan taramasına bakalım. Canlılar. Evet arkadaşlar, burayı tarayacağım şimdi. Bakalım güzel bir şeyler var mı alan taramamızda. Alan taramamız Hakan Dedektör model 15 arkadaşlar. Şu an altın ve değerli de. Onunla birlikte burayı tarayacağım. Ayrıca boşluğuna da bakacağım. Bakalım ne var ne yok. Ya nasip. Alan taramamız aktif arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tarama yaptı. Ve yönünü belirledi. Tarama mı? Yok, sinyal aldık arkadaşlar, bakın. Bakın, daha yeni kontrol ettiğim boşluğu olan kısımdan sinyal aldık. Farklı bir açıdan gelelim bakalım buraya. Evet, farklı bir açıdan oraya bir bakalım. Bir şeyler var mı? Ah, sinyal aldık. Yok, daha sinyal değil. Tarama yapmış. Evet. Şu an sinyale girdi arkadaşlar. Aynen, şu an sinyale girdi. Evet, sinyalimizi bulduk. Şöyle bir güzel boşluğuna da bakalım bunun. Boşluk en son arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası boşluğu gösteren kısım. Evet. Şu an boşluğa taktık. Bakalım, sinyal aldığımız kısımdan boşluğa bir bakalım. Oo. Tam da düşündüğüm gibi, bakın. Çok kuvvetli bir boşluk sinyali var arkadaşlar burada. Kayanın altı tamamen boş diyebilirim. Çünkü inanılmaz hızlı dönüyor. Bakın, şöyle sabitleyeyim. Sabitledikten sonra da görün. Bakın. Evet. Şu an yere sabit arkadaşlar. Ama dehşet bir dönüş yapıyor, bakın. Değil mi? Hoppa. Hemen bunu normal alalım bakalım.
Bir de mineraline bakalım mı arkadaşlar? Değerli taş olayına bir bakalım var mı? Maden olayına yani. Evet. Hemen hemen değerli taş da var diyebilirim arkadaşlar. İlk defa alan taramada minerale baktım. Var yani. Ama tabii bizim boyumuzu aşan bir durum. Çünkü koca kayayı kaldırıp da kırıp da eleyemeyiz. Şu an öyle bir imkana sahip değiliz. Ama dere yatağındaki değerli taşları bu değerli minerallerle arayıp bulabiliriz. Evet. Alan taramamız harika bir sinyal yakaladı ve kayanın altı boş arkadaşlar. Dediğim gibi burada her bir kayanın altında ileri doğru giden bir boşluk var. Burada büyük ihtimalle büyük bir yeraltı mağarası diyebilirim veya bir mezar odası veya lahit mezar olabilir. Zaten kayaların yapısından da belli. Kayalar hemen hemen hepsi yontulmuş, kesilmiş. Evet, şu sinyal aldığımız kısmı, şu toprak analizi bir yapalım şöyle. Şöyle bir topraklamasını bir şey yapalım arkadaşlar. Evet. Topraklamayı yaptık. Sinyal aldığımız kısım. Aynen. Bakın bu kayanın altında katmanların arasında boşluk var demiştim. Dediğim gibi de çıktı. Ayrımına bakalım. Evet. Değerli bir malzeme olduğuna dair bir sinyal veriyor. Buranın çalışmalarını yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir güzellik bizi burada bekliyor. Hep beraber görelim. Şöyle fizyolojik bir yapısına da bakmak lazım kayanın. Böyle şeylerden oluşuyor arkadaşlar. Kabarcıklardan oluşuyor. Ve gerçekten inanılmaz güzel bir yapıya sahip. Şöyle de göstereyim. Burada bir kabarcık var. Şurada bir kabarcık var. Ve kayanın alt tarafına bir bakalım. Nerede başka bir kabarcık var? Hep beraber görelim arkadaşlar. Var mı? Şurada şu iki taş zaten katman gibi duruyor bakın. Gördünüz mü? Bakalım şimdi. Nasibimiz var mı? Evet. Kameramızı ayarladık. Kafamızı sabitleyelim. Kablomuzu da şöyle toplayalım. Eldivenlerimizi giyelim.
Bu katman sonradan kayaya dökülmüş horasandan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kayayı bir kontrol edelim. Şimdi şu kızası kalkar mı dedim ama hiç kalkacak gibi de durmuyor. Evet. İkinci bir kayamızda hareket ettirdik. Evet, ben de ters dönmesini bekliyordum. Sinyal aldığımız kısmın arkadaşlar. Hemen alt kısmı şöyle göstereyim. Evet, şurada bir katman var. Evet, o katmanı şöyle net bir şekilde görelim. Ve buranın sinyallerinin kontrollerini sağlayacağım. Bakın şuradaki de bir tane kabarcık ama sinyali şu kısımdan aldık arkadaşlar. Buraya
bir daha dedektörle bakacağım. Aynen, bakın. Sinyal burada kaldığı yerden devam ediyor. Şu kısımdan sinyal devam ediyor arkadaşlar. Şu kısımdan. Buranın da güzelce bir kontrollerini yapacağız. Evet. Bölgemiz hemen hemen bütün taşların üzerinde. Şöyle göstereyim. Kabarcıklar var. Evet. Şimdi burayı açacağız. Bakalım güzel bir şeyimiz var mı? Hep beraber görelim arkadaşlar. Kameramızı sabitleyelim. Evet, burada boşluk olduğu aşikar çünkü kökler iki kayanın arasından geçiyor arkadaşlar. Açacağım şimdi. Kökleri de kopara kopara gideceğim. Bakalım güzel bir malzeme var mı? Hep beraber görelim. Kökler zaten buranın boşluklu olduğunu gösteriyor. Kökleri bir meydana çıkaralım bakalım. Ah. Sinyal durdu.
Gördün mü? Harika. Hemen yakın çekim alalım arkadaşlar. Bakın. Malzemeyi çıkardık. Bak. Bak. Gördün mü? İki kayanın arasına sıkıştırılmış. Evet, harika verici parça. Bak bu taş da ona sıkıştırılmış. İnşallah değeri yüksektir. Oh, var. Başka bir şeyler de var. Aha. Aha. Of 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 of. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Güzelliğe bakar mısın? Aman Allah'ım. Bak 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 bak. Bak. Bak güzelliğe bak bak. Ya Rabbim. Of 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 of. Bak bir tane daha var burada. Oo. Şu harika ne abi bak. Şu esere bir bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şu güzelliğe bak. Oo. Harika. Oo. Resmen mücevherat kasası keşfettik arkadaşlar. Var mı başka bir şey? Yok. Dedektörümüzü bir alalım. Evet arkadaşlar, sinyal aldığımız kısımdan harika parçalar çıkardık. Şöyle göstereyim. Bakın. Harika yüzükler ve kolye. 2 tane kolye. Bir tanesi kemerlik gibi duruyor. Bir tanesi kolye. 2 tane de taşlı yüzük. Harika bak. Ama minerale dönmesinden vardı zaten bir şeyi. Alan taramanın. Görüyor musunuz? Süper. Harika. Yine harika bir bölge, harika bir keşif yaptık arkadaşlar. Kabartma taşlarımızın 2 kayamızın alt kısmına yerleştirilmiş harika parçalarımız vardı. Çok şükür onları
sinyal tespiti sonucunda gün yüzüne çıkarabildik. Ay ay. Harika işler arkadaşlar bunlar. Gel de bu işten vazgeç. Nasıl vazgeçeceksin bu güzellikleri bulduktan sonra? Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için lütfen ama lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Videoları ve işaretleri videonun başından beri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen parçalar hakkında bilgisi olanlar yoruma belirsin. Büyük ihtimalle 1. sınıf gümüşten yapılan altın karışımlı bir yüzük. Yine altın karışımlı bir kolye ve yine Osmanlı kemer tokası. Gümüşten yapılmış bir toka benim anladığım kadarıyla. Sizlerin de fikirlerini önemsiyorum. Yorumlara yazarsanız memnun olurum, mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.